Herkese yeni bir teknik analiz videosundan daha merhabalar arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım. Aynı zamanda bugün İstanbul ve çevresinde depremi yaşamış olan arkadaşlara da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugün her zamanki gibi Bitcoin, XRP ve AVAX üzerine yoğunlaşacağız. Markette güzel hareketlilikler var. Bunları yorumlamaya çalışacağız ve oluşabilecek yeni varyasyonların nasıl gerçekleşeceğini sizlere Dove teorisi ve Elliott Wave teorilerini kullanarak anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteli taşımaz. Şimdi gelin analizimize başlayalım. Konuştuğumuz aralık vardı arkadaşlar ve bu haftalıkta çizmiş olduğumuz bir senaryoydu. Dedik ki buradaki yükselişler gelirse eğer buradaki direnç bölgesine kadar bu bölümün içinde büyük bir volatilite görmemiz lazım. Aynı zamanda bunun üstünde de bir kalıcılık sağlanması gerekir ki fiyatın yeni yukarı hareketi için konuşabilelim. Şimdi daha kısa vade için günlüğe geçiyorum ve günlüklerdeki hareketleri incelemeye çalışacağız. Bakın hareketliliğimiz gene geldi. Burada dün kapanış yapamadı. Bugün hala bu bölgede duruyor. Burası bizim için önemli bir bölge. Şuradaki fiyatların belli oranda likidasyonları alındı diye düşünüyorum. Ama aşağıda büyük bir long likidasyonu var ve fiyatlar bunları hiçbir şekilde temizlemeden yukarıya çıkmış olması ve çok sert ataklarla yukarıya hareket ediyor olması canlı yayında da konuştuğumuz gibi bize şu tarz bir volatilite gösterebilir. O yüzden buraların denenme ihtimali her zaman aklımızda olmalı diye düşünüyorum. Öncelikle bu şekilde başlayalım. Şimdi buradaki hareketlilikte kanal orta bandı 88-89 bin bölgeleri bizim için önemli bir seviye ve 86 bin üstündeki bundan sonraki kalıcılıklar Bitcoin'de bizim için önem taşıyacak diye düşünüyorum. Bunu şimdi daha kısa vade için canlı yayında konuştuğumuz Fibonacci'ler vardı ve burada 86 bin bölgesinin kırılımı bizim için çok önemliydi. Ve şuradaki kutumuz biliyorsunuz bu bölümdeki kutuda kalıcılık uzun bir süre devam etti. Ve buradaki çıkış hareketiyle de 382'nin kırılmasıyla hedefin 0.5 ve 618 bölgeleri olacağını konuşmuştuk. Buraya gelen bu hareket buralardan bir tepki görebilir. Ama bunun nasıl bir hareket dizilimi yapabileceğini biraz Elliott varyasyonlarıyla anlatmaya çalışacağım. O yüzden öncelikle bir trendimize bakalım. Nasıl bir yükseliş trendimiz var ve yukarıda Fibonacci olarak da 101 bin ile 105 bin bölgelerinde de bir hedeflerimiz olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hareketin bu bölümde kalıcılık sağlayıp devam etmesi koşulunda yukarıdaki hedeflerimiz de buralar. Fibonacci destek direnç seviyeleri olarak kullanıyoruz bunları ve buradaki 382 çıkışındaki bu büyük hacim gayet iyi. Biraz beklentim şu 236'nın denenmesiydi. Bu gelmedi ve çıkışı zaten hapsetmiştik bu bölgenin içine. Gelirse de yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorduk ve gelmeden de çıkışı yukarı yaparsa da yine yukarı yönlü bir hareket sağlayacaktı. 88-89 bölgelerinden ilk başta bir tepki gelme ihtimali vardı. Oralarda kısa vade içinde biraz tepkiler geldi ama bunlar yeterli olmadı. Gün kapanışını 86 bin üstünde yapmasıyla beraber de fiyatlarda yeni bir volatilite gördük. Şimdi burada 4 saatlik olarak bir trend inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trendimiz bu. Buradaki trendi buradaki zirve noktalarıyla kurgulamaya çalıştık ve orta bandında belli bir tutarlılık görüyorum. Bundan sonraki oluşabilecek hareketliliklerde trendimizin her zamanki yapmış olduğumuz gibi üst bölgesi, orta ve alt bölgelerine odaklanıyoruz. Ve arkadaşlar burada bizim karşımıza çıkan belli sayılar var. 96.800, 92.070 ve 87.650 dolarlar. Bu bölümdeki hareket yapısıyla bundan sonra direnç olabilecek yerler 96'lardan başlayabilir diye düşünüyorum. Fiyatın orta bandı koruduğu sürece yukarı hareketlerinde devamlılık görebiliriz. Yani şu band bizim için çok önemli arkadaşlar. Buranın destek olarak tutulması gerekir. Ve buradaki bu hareketin aşağı yönlü kırılmasında da bizim destek olacak yerlerimiz hemen hemen 87.600'ler. Ama buradaki çıkışlar kısa kalabilir ve trend kırılırsa yeni düşüşlere başlayabiliriz. Şu an gördüğümüz şey tamamıyla trendin üstünde tutunuyor olmamız ve buraya belli bir oranda retest yaptı diye düşünebiliriz ama tam bir değme yok. Ve buralardaki geçireceği konsolideden sonra fiyatın yukarı trendin üst bandını deneme ihtimali var diye düşünüyorum. Buradaki oluşan bu seviyeler bizler için 4 saatliklerde kısa vadede izlenebilecek seviyeler diye düşünmekteyim ve trendimizi net bir şekilde oluşturabildik. Şimdi arkadaşlar Elliott Wave üzerinde artık şu bölümün nasıl bir senaryo içinde olduğunu ve genel yapımızın neye evrilebileceğini konuşalım ve aslında nerelerde olduğumuzu biraz daha görmeye çalışalım. Şimdi buradaki hareketlilikler arkadaşlar
arkadaşlar bizim için bir ABC mi yoksa 1, 2, 3, 4, 5 yapısını itkisel bir momentum mu oluşturacağını hesaplamamız gerekiyor. Ve buradaki bu çıkış hareketi belli oranda bir diagonalle başlaması ve bu bölümde fiyatın çok yataylayarak bir düzeltme yapması benim için biraz daha bu çıkışın volatilitesine etki eden bir durum diye düşünüyorum. Buradaki varyasyonumuzda genel olarak görebileceğimiz şey aslında A, B, C yapısı ve devam etmesi durumunda 3 hedefleri de olacak. Size mesela şu dalgayı böyle gösterebilirim daha temiz bir şekilde. Ve bu yapının aslında ilk bölümünün oluştuğunu, ikinci bölümünün oluştuğunu ve şimdi üçüncü bir bölümünün içinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu hareketliliğin buralarda belli bir yerlerde yavaş yavaş sönümlenerek tekrardan bir düzeltme yapma ihtimali var benim için. Videonun başında söylemiş olduğum gibi bu bölümlerde büyük likidasyon var. Long likidasyonları arkadaşlar. Short likidasyonlarının da olduğu bölgeler buralardı ve fiyat belli oranda yükselip short likidasyonunu aldıktan sonra buraya gelme ihtimalini her zaman açık tutuyorum. Çünkü çok büyük bir şekilde burada pozisyonlar açık. Bu kadar karlılığı market sağlayacağını düşünmüyorum. Şimdi yapımızda şu bölümü giderken içindeki saatliklerde görmüş olduğum hareketlilik net bir şekilde benim için itkisel bir çıkış ve bu itkinin devam etmesi durumunda görmüş olduğum hareketlilik şöyle. Yani bu benim için oluşacak olan itkisel bir karakter. Burada C yapmış da olabiliriz. Ama C ihtimali biraz düşük. Buradaki bir düşüşten sonra belli oranda fiyatın yeniden yukarıya son atağını yapıp 3 ya da C'yi bitireceğini konuşacağız. Şimdi bunu size daha temiz bir grafikle göstereyim. Tam olarak bir Elliott analizinde kendi hedeflerim, Fibonacci değerleriyle bunların tamamı çizilmiştir ve buradaki oluşabilecek varyasyonlara göre büyük bir C yapısına sahip olmamız durumunda gördüğünüz gibi büyük bir C'nin bitmesiyle beraber biz aslında yeni bir düşüş dalgasına başlayabiliriz. Fiyatın devam edip yeni itkisel momentumlar ve hacim kazanmasıyla bu bölgeyi de geçerse eğer yukarıdaki bölgeye giderek 3 ihtimalini oluşturacağını düşünüyorum. Ve burada da aslında yeni bir düzeltme yapıp son beşlisine çıkabilir. Bitcoin'de hangi varyasyonun olacağını şu an için kurgulamaya çalıştım ve benim için ilk bölgeler aslında burası. 95.000 ila 99.000 bölgelerinde fiyatta belli oranda bir zayıflama görüp tekrardan bir düzeltme yapacağını düşünüyorum. Bu düzeltmedeki kararlılık ne kadar olacak? O da bizim düşüş volatilitelerimizle alakalı bir durum olacaktır. Onu görmemiz lazım. Düşüş hacimlerinde ne kadar sert bir düşüş mü yaşayacağız? Yoksa yatay bir hareketlilik mi göreceğiz? Bunlara odaklanmak gerekecek ama öncelikle şu an benim hedefim olan bölgelerde aslında şu kutunun içi bir direnç noktası olabilir. Az önce de aslında sizlere söylemiş olduğum gibi yükselen o trendin 96.000 bölgeleri de bu kutunun içine çok rahat bir şekilde uyuyor. Bu bölümlerde arkadaşlar belli bir direnç olasılığı var. Yukarı çıkma durumunda ise yukarıdaki bölümlerde 105.000 ile 109.000 bölgeleri bizim için çalışacak yerler. Yayınlarda şunu söylemiştik. Bizim bu bölgedeki yeşil kutumuzun içine gelen fiyat eğer ki hacimli bir şekilde gelirse burayı kırar ve bundan sonra ben turuncu kutuları çalışabileceğini düşünürüm demiştim. Ve bu yükseliş o yeşil bölümü gayet iyi bir şekilde geçti. İsterseniz bir de ona bakalım. Bakın buradaki yükseliş yapısının direnç 86.500'ün üstüne çıkıp kalıcılık sağlaması bizi yukarıdaki hedeflere götürür demiştik. Ama altta beklediğimiz bir yer vardı. O da 80.690'lar. Bu bölgelerinde gelmesi bizim için aslında iyi olacaktı. Sebebi daha düzgün bir düzeltmeyle yükselişi daha rahat kovalayabilirdik. Problem değil çünkü biz buradaki çöp bölgenin de aslında çıkış yönünü zaten konuşuyorduk. Buradaki çıkış yönü ve retestten sonra fiyattaki gelen momentum bize 89-91 bölgelerini zaten hedeflettirebilirdi. Bakın turuncu kutuyu artık net bir şekilde görüyorsunuz ve 98.000'den başlayan 105.000'e kadar ilerleyen bir direnç bölgesinde. Şimdi şunları temizledikten sonra bundan sonra aslında bizim uzun zamandır yaklaşık Mart'ın başından beri kullanmış olduğumuz destek direnç seviyelerindeki ilk direnci fiyatın egale ettiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ve burada bizim için çok önemli bir sayı vardı bakın 84.300. Günlük olarak bu fiyatın bunun üstünde kalıcılık sağlaması buradan aslında bizim için daha iyi bir sonuç çıkaracağımız anlamına geliyordu. Bakın burada 84.300 üzerinde birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü retesti ve yükseliş hareketi
hareketi net bir şekilde bu sayıdan kullanılabilmiş ve bizim bundan sonraki gelebilecek olan hedeflerimiz arasında bu yeşil kutuyu arkadaşlar kaldırıyoruz. Bundan sonra bizim için bu bölgeler çok kritik seviyeler olacaktır. C olması durumunda yükselen hareketin bir C dalgasının göstermesi bize kısa vadede bir düşüş gösterebilir. Seviyelerini orada az önce gördük ve devam etmesi durumunda ki bu bölümün içinde itkisel bir hareket olduğunu konuşmuştuk. 4 ve 5 yaptıktan sonra fiyatın bu bölgelere kendini atabilme durumu var. Burası çok kritik bir bölge. Bundan sonraki yükselişler yani 105 bini de geçecek yükselişler bizim haftalık banttaki trendimiz olan o uzun vadedeki trendin de 105 bölümünün üstünde olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki kalıcılıklar daha volatilleşebilir. Ama önümüzde dirençler var. Burada belli likidasyonlar var. Buradaki yükselişte aslında bir C dalgasını oluşturabilirsek düşüş hareketi yine sert bir şekilde bu bölümlerdeki gibi gerçekleşebilir. Burada da arkadaşlar aslında gözünüzde bu bölümü canlandırabilmek için size bir fraktal gösterebilirim. Bakın o bölge tam olarak buradaki gibi. Burada bir ABC hareketi var ve bunun 4-5 yapma ihtimalinde konuşuyorduk biz bu bölümlerdeyken. Ama bu fiyat hareketinin burasının C olması durumunda fiyatlarda sert satış geleceğini konuşmuştuk. Aynı şekilde benim için bu bölgeler yine bir C dalgası olması durumunda gelecek son beşli ataktan sonra yeni bir düşüş yapısına bizi çevirebilir. Olmaması için ne olması lazım? Bir kere bunun artık direkt 105 bin, 107 bin bölgelerine kadar çok volatil sert bir atak göstermesi lazım. Fiyat ne kadar yukarı bölgelere kendisini atarsa düzeltme bölgeleri de aslında o kadar yukarıda kalacaktır. Ve bundan sonraki gelecek hareketliliklerde fiyat yoluna devam edebilir. Önemli olan kısa vadede bizim 4 saatlik çizmiş olduğumuz temel olarak Dow teorisine dayandırdığımız trendler arkadaşlar. Seviyelerimiz burada gördüğümüz gibi bu 84.300 dolar bizim için kritikti. Şimdi günlükte yeni bir seviye söylemek istiyorum sizlere. Buradaki günlük kapanışların artık şunun üstünde olması gerekiyor ve buradaki günlük kapanışlar bizi yukarı yönlü hedeflere biraz daha atabilir. Bunun altında kalıcılık sağlamaya başlarsak tekrardan bizi 84.000 bölgelerine kadar geri çekebilecek bir fiyat olabilir diye düşünüyorum. Ve aslında aşmamız gereken bölgede tam olarak buradaki günlük kapanış. Bu günlük kapanışı bugün sağlayabilir miyiz? 6 saat var. 6 saat sonra yeni kapanacak günlük hareketlerde yukarı yönlü hareketlerimizi kurgulayabiliriz. Burada bizim oluşabilecek hem price action hem de Elliott Wave ile harmanlamış olduğum destek direnç seviyelerini görüyorsunuz. Ve videoda da az önce belirtmiş olduğum Elliott'la alakalı görmüş olduğum dalga yapıları da bunlar diye düşünüyorum. Ve bu bölgeler bizim için önemli bölgeler. 3'ten sonraki düzeltme hedefleri olur ve buradan yeni bir son küçük beşliğe çıkabiliriz. Ve aynı zamanda burasının C olması durumunda yeni düşüş hareketi başlar. Buradaki volatiliteyi arttırmaya çalışmaları biraz daha gel gel yaptırabilir. Fiyatların destek seviyelerindeki tutarlılığı kontrol edildikten sonra yeni hareketlerin düşünülmesi daha mantıklı olacaktır. Giden bir hareketin çok daha yüksek hareketlere sebep olacağını ve daha da gideceğini düşünmek geri dönüşlerde büyük kayıplar yaşatır. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi buradan XRP'ye geçiyorum. XRP'de de bizim konuştuğumuz haftalık seviyeler vardı. Ve gelin evet bakın burada duruyor. Şimdi 2 dolar 9 sent ile 2 dolar 13 senti konuşmuştuk. Ve bizim burada bir tane düşen trendimiz vardı. Bakın bu trend de bu şekilde durmakta. Ve şunu söylemiştik. Buradaki çok fazla direncin altında kapanış sağlaması fiyatın kanalın orta bandını test ettirebilir. Ve buradaki 1.93-1.95 bölgelerinden alacağı hareketlilikten sonra bu bölümde ne yapacağı bizim için önemli demiştik. Pozitif olması durumunda da buranın tek seferde kırılması lazım demiştik. Bir bakalım haftalıkta nasıl gerçekleşmiş. Bakın gördüğünüz gibi fiyat buradaki haftalık kapanışlarının üstüne yeni bir haftalık kapanış yaptı. Bu bizim için pozitif ve buradaki beklemiş olduğumuz aslında XRP'deki yeni yönleri daha rahat konuşturabilecek bize. Ne zaman? Biraz daha bir düzeltme yapacağı yeni haftaya geçtiği zaman. Bu hafta içinde son videomda söylemiştim. Büyük hareketlilikler gelebilir. Fiyat çok sıkıştı ve bir patlama olabilir diye. Zaten bu haftada fiyatlarda büyük bir sıçrama yaşadı. Şimdi günlüğe tekrardan geldiğimde bu bölüm bizim için artık çok daha kıymetli. Çünkü belli bir destek olabilme durumu
artık bu bölümde gerçekleşebilir. Buraya gelecek olan yeni hareketlilikler biraz daha yukarıdan, belki buralardan gelecek hareketlilikler bizim için bir destek yapısı oluşturur diye düşünüyorum. Şimdi fiyatın momentum kazanıp daha da yükselmesi halinde gerçekleştirebileceği direnç seviyesi neresi? Şu an için bu trende göre konuştuğumda 2.60'lar bizim için bugün ya da yarın 2.58'ler eğimli olduğu için fiyat değişiyor. Gelebilir ama önemli olan durum şudur. Buradaki orta bandın test edilmemiş olması da bizim için kritik. Yani orta bölgelerdeyiz. Düzeltme yapıldı ve bu düzeltmedeki çıkış hareketiyle yeni bir start aldı. Buraya tekrardan gelip bir test yapması durumundaki çıkan hareketle volatilite kazanıp 2,5 dolar bölümüne kadar hedefleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu bölgeyi konuştuktan sonra bunun Fibonacci değerleri de bizim için çok önemli. Aynı Bitcoin'deki gibi. Buradaki zirveden çekmiş olduğum Fibonacci değerleri aslında bize çok daha rahat birkaç seviye göstermekte. Ve fiyatın 0.5 dengesi olan yer tam olarak 2 dolar 34 centler ve bunun üstünde 618 bölümde 2.56 bölümlerine denk geliyor. Yani bizim üstteki hedefimizle uyuşan bir yapısı var bunun ve bu bölümde aslında çalışabilir ve ilk başta takip etmem gereken yerinde 2.34 olduğunu görüyorum. 2.34'ün üstündeki kalıcılıklar bizim için önemli olacak bundan sonra. Ama 2.34'ü aşamadığı takdirde fiyatın yeniden bakın 236 bölgesi burada 1.92 bu yönlü hareketini de görebiliriz destek olarak çalışması için. Pozitif, gayet de iyi bir şekilde büyük bir senaryo oluşturabilmesi için arkadaşlar fiyatın bundan sonra bu 382 bölgesi olan 2 dolar 15 cent haftalıkta da görmüş olduğumuz kapanışların 2 dolar 13 ve 2 dolar 9 cent aralığının buranın artık destek olarak net bir şekilde çalışması ve momentum katması gerekir fiyata. Onun dışında yükselen her şey düzeltmeye gelir arkadaşlar. Sonsuza kadar ne bir şey yükselir ne de sonsuza kadar düşer. O yüzden buradaki çıkış hareketini düzgün bir şekilde inceleyeceğiz ve seviyelerimiz de burada arkadaşlar. Şimdi gelelim AVAX'a. AVAX'ta nasıl bir senaryo var? Burada iki tane destek belirlemiştik. Birisi bu bölüm, diğeri de alttaki bölüm. Fiyatın 83.500 dolardan kırmasıyla beraber gelebilecek 80.000, 79.000, 81.000 bölgelerinde 16 ve 17 bölgelerinin destek olacağını konuşmuştuk ve buradaki bu çıkış hareketinde yapabileceğini söylemiştik. Ve burada da belirlemiş olduğumuz bir destek yapımız vardı. Buradaki bu düşüşün buralardan tutunmasıyla beraber bir kırılım görmemiştik. Yine son videomuzdaki seviyemiz olan 20 dolar 30 centin kırılması artık trendin kırıldığını bize gösteriyor ve şunu söylemiştik. Bu trendin kırılmasıyla beraber bizim için hedef olabilecek nokta bundan sonrası için 25 ve 29 bölgeleridir demiştik. Bu trend, şu sayıyı siliyorum artık ve bu trenddeki bu gelecek volatilite bu şekilde olması durumunda buralardan AVAX'ta yeni bir düşüş yapısı olabilir. Ve buradaki trend kırılımını değerlendiren arkadaşlara da şimdiden bol kazançlar diyorum. Buradaki retest bölümünü unutmamak gerekir. Çünkü çok dik fiyatlar tek seferde kırılıp böyle hareketlilikler yapmaz. Her zaman bir retest yapma durumu vardır ve burada arkadaşlar belli bir manipülasyon durumu da söz konusu olabilir. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Nasıl? Trend kırıldı. Herkes bunu görüyor arkadaşlar. Bakın ben bunu geçen videolarda da söylüyorum. Herkes trendin kırıldığını görüyor. Çok iyi bir şekilde güçlü bir işlem olduğunu düşünerek herkes long yönlü işlem alıyor. Ve altta büyük bir stop bölümü var ve longların da aslında bu bölümlerde patlatılması gerekecek yerler var. Fiyat gerek bu bölüme gidip tekrardan düşebilir veya bu bölümlerde arkadaşlar kalıcılık sağlayamayıp yukarı da gidemeyip dirence yeniden aşağı yönlü bir test hareketi yapabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Trendin hemen kırılması bize yeni bir hareketin evet öncüsü olarak bir referans olabilir ama buradaki çıkışlarda büyük hareketlilikler, büyük manipülasyonlar yaşanabilir. Bunlara karşı da dikkatli olmak lazım. Buradaki bu yükseliş hareketindeki sert momentum eğer ki devam ederse Bitcoin'de de son 5'liği beklediğimiz için buraya gelebilecek bir hareketlilik bizde AVAX'ta yeni bir düşüşün aslında başlayacağını. Bakın haftalıkta bizim için çok önemli bir seviye vardı. Onu nasıl konuşuyorduk? Diyorduk ki haftalıktaki bu kapanışın üstünde yeni kapanışlar görmemiz lazım. Ve şunu söylemiştik.
buradaki bu yükseliş hareketiyle buradaki 20 dolar 40 sentin üstündeki haftalık kapanışların bize tekrardan test edildiğinde bu bölümlerde kalıcılık sağladığını göstermesi gerekir ki referans olsun bizim için, belli bir destekle tutunuyor olması. Ve canlı yayınlarda da belirtmiş olduğum gibi birçok artıları birleştirmemiz lazım. Düşen trend kırıldı, fiyatta haftalık direnç kırıldı, teste geldi, onaylandı ve yeni bir hareketine başlayabileceğini düşündürsün bize. Ve bakın şurada 3 tane seviye var. 24.800'ler bu bölümde çok kalıcılık sağladı. Buraya da dikkat edin derim. Haftalık olarak bizim için yeni bir bölüm burası. Bunu da konuşalım. Zaten direncimizle uyumlu. Bu bölüm arkadaşlar ciddi bir bölüm olacağını düşünüyorum AVAX için. Savaşı burada yapabilir diye düşünmekteyim. Bu bölgelerde gelecek olan start momentum bizi altta 25, üstte 29, yaklaşık Mart'ın ortasından beri takip etmiş olduğumuz direnç seviyesine hedeflettirebilir. Kalıcılığın sağlanması pozitif, trendin kırılması pozitif ama ve lakin burada kalıcılık da sağlaması gerekir. Bunu geçmişte nerede görebiliriz? Bakın şimdi şuradaki trend kırıldı. Bu bölümdeki düşen trend orta bantlardaki testten sonra kırıldı. Peki sonra ne oldu? Tekrardan geldi. Test etti. Çıkış yönlü ivme kazanamadı. Bakın çok daha büyük bir satış yaşadık. Bizim için önemli olan şey, bakın buradaki trend yeniden kırıldı ve geldi. Bu bölümde aslında bir destek sağladı, momentum kazandı ve bakın yükseliş hareketinin start aldığı yerler buralar olmaya başladı. O yüzden kanaldaki ilk patlayan yerin bura olması bize şu ihtimali hem Bitcoin'de hem AVAX'ta hem de XRP'de unutturmamalıdır. Şu hareket yapısı da bizlerin karşımıza çıkabilir. Yani bakın buradaki destek seviyesinde AVAX'ın nasıl çıktığını görüyoruz. Haftalık kapanış da yapmasına karşın tekrardan aşağı yönlü hareketlilikler sağladı. Tabi buradaki gibi bir düşüş senaryosu burada olmak zorunda değil. Ama bu bizim aklımızda olmak zorunda diye düşünüyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Analizlerimi beğeniyorsanız ve videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.